Merhaba arkadaşlar, Zenit'e hoş geldiniz. Burası dünyanın en büyük buz pisti arkadaşlar. Şehri tur otobüsüyle gezeceğiz. Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videodan herkese selamlar. Şu anda Zenit bölgesindeyiz ve buz pateni yapmaya geldik. Burası dünyanın en büyük buz pisti arkadaşlar. 28.000 metrekare. Toplamda 2500 kişiye kadar hizmet veriyor bu alan. Şöyle gez bitmiyor arkadaşlar. Bu yol yaklaşık 1 kilometre kadar devam ediyor. Bu pistin içerisinde yemek yeme alanı, şarj alanı, dinlenme alanı ve çocuklar için ayrıca küçük bir pist mevcut. Petersburg'un herhangi bir yerinden metro ile buraya ulaşmak mümkün. Biz 2 metro aktarmalı geldik. Yaklaşık yarım saat sürdü yolculuğumuz. Ve saat 9.30'dan 11.30'a kadar kayma bedeli olarak 3,5 dolar ödedik kişi başı. Gayet uygun fiyat arkadaşlar. 3,5 dolara 2 saat bu pistini kullanabiliyorsunuz. Bu patenlerle beraber ekstradan paten kiralama ücreti vermenize gerek yok. Sabah saat 9.30 olmasına rağmen tıklım dolu. Hemen karşıda da Zenit Futbol Kulübü'nün stadyumu var arkadaşlar. Tam stadyumun yanında bu alan. Mandalina istiyor musun? Burada dinlenme alanları var, sıcak. Üşüyenler buraya giriyor bazen. Bu da benim ikinci deneyimim. Henüz düşmedim fakat her an düşebilirim. Bir 10 dakika yavaş sürdükten sonra zaten ayağınız alışıyor. Arkadaşlar sadece 40 dolara e-vize alarak bu mükemmel şehri ziyaret edebilirsiniz. Böyle aktiviteler yapabilirsiniz. Uçak biletleri de çok pahalı değil Rusya'ya. Aktarmalı da gelirsiniz. Moskova aktarmalı Petersburg'a. Rusya hakkında daha fazla bilgiye kanalımda ulaşabilirsiniz. Kanalımda birçok Rusya videosu var. Mutlaka izleyin. Her ayrıntıyı oraya not düşüyorum. Size her ayrıntıyı anlatmaya çalışıyorum. Rusya'da yaşam hakkında, Rusya vize koşulları hakkında. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Buraya geldiğinizde neler yapabilirsiniz? Özellikle kışın, kış tatili severler için mükemmel bir rota burası. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Sen? İyiyim, teşekkür ederim. İyi gidiyor. Zenit'teki buz pateninden sonra şehir merkezine döndük arkadaşlar. Şu anda merkezdeyiz, Petersburg'un. Nevski Caddesi'ne çok yakın bir restorana geldik. Burası böyle bir aktivite dolu restoran. Fotoğraflardan da belli olduğu üzere. Genelde bira ağırlıklı ve ilk olarak yemekten önce bira söyledik. Böyle bir tadım seti geldi. 4 çeşit bira var ve menüde böyle bir seçenek vardı. 4 çeşit bira, tanıtım birası. 200 milim dark bira, Weiss bira, buğday birası, normal pilsen bildiğimiz ve ekşi aromalı bir bira geldi. Yanına da çekirdek geldi fakat çekirdekten soyulmuş, çok lezzetli. Bu restoranda sanırım birçok etkinlik yapılıyor. Çünkü şurada bir etkinlik alanı var ve karşıdaki videoda, görselde buradaki aktiviteleri anlatıyor. Burada fotoğraflardan da belli oluyor. Yarışmalar falan yapılıyormuş burada. Vera balık çorbası söyledi. Ben de hamburger söyledim burada. Ve yemeğimizi yedikten sonra Petersburg'da şehir turu yapacağız. Fakat bu turu turistik otobüsle yapacağız. Çünkü dışarıda çok yoğun bir kar yağışı var. Yürürken ıslanıyoruz ve soğuk oluyor. 2 günden beri zaten yeterince gezdik. Bu sefer de otobüsle tur atmaya karar verdik şehir merkezine.
Bu benim Rusya'ya ikinci gelişim. Yine vizeyle geldim. Çünkü evlilik prosedürlerimiz tamamlanmadı bizim tam olarak. Vera buradaki evliliği daha yeni onaylatıyor. Daha sonraki gelişimde aile vizesiyle geleceğim. Bu çok daha rahat ve ucuz olacak. Daha uzun süre kalabileceğim burada. Amacım size Rusya'yı daha fazla tanıtmak ve Rusya'daki hayatı göstermek. Ve benim en büyük izlenimim şu: ülke gayet güvenli. En büyük sebebi zaten savaşta olması, güvenlik tedbirlerinin yüksek olması. Fakat bunun dışında da ülkede bir güven var arkadaşlar, huzur var. Çoğu yerde polis kontrolü var. Polisler sürekli devreye geziyor. Metrolarda, kalabalık yerlerde, kalabalık caddelerde mutlaka bir polis arabası ya da devreye gezen polisler oluyor. Tabii bunun en büyük sebebi savaş, fakat normalde de bu sistem böyle devam ediyormuş arkadaşlar. Bizden sonra bir müşteri daha geldi. Şurada sandalyeler var. Oturduğum sandalye en az 200 kilo var. Öyle kalkmıyor, oynamıyor yerinden. Oynatınca da çok ses çıkarıyor. Öyle otantik bir restorana geldik. Menüde de bira çorbası var. Buranın yerel lezzetleri var. Kebaplar var. Domuz kebabından tutun da tavuk kebabı. Tabii kebaplar farklı biraz, böyle et parçalı oluyor burada. Alkol gayet uygun fiyatta. Şöyle bir alkol setine 180 TL ödedik. Fakat normal 50'lik bira isterseniz de 105 Türk Lirası arkadaşlar. Vera'nın da çorbası geldi. Tavuk çorbası. Tavuklu, havuçlu. Ekmekte böyle. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ve yemeğimizi yedik. Yaklaşık 700 Türk Lirası kadar bir hesap ödedik. Şimdi şehir merkezine dönüyoruz. Zaten 2 sokak arkadaydı. Tur otobüsüne gidiyoruz arkadaşlar. Şehri tur otobüsüyle gezeceğiz. 2,5 saat boyunca otobüs bizi şehri gezdirecek. Çünkü bu havada pek yürümek mümkün değil. Yerler de oldukça kaygan oluyor. Yavaş yavaş yürüyorsunuz ve üşüyorsunuz. Birazdan otobüste olacağız. Bir de Petersburg'u otobüsle gezelim bakalım. Karşıdaki ünlü bina, ilk videomda da söylemiştim, Singer'in binası arkadaşlar. Mimarisi çok güzel. Işıklandırması da çok güzel oluyor akşamları. Nevski Caddesi'ne geldiğinizde mutlaka bunu göreceksiniz zaten. Ve hemen sağımızda Petersburg'un en ünlü mimarisi Kazan Katedrali arkadaşlar. Mükemmel kış manzarasıyla beraber. Rusya Petersburg'da kış Kasım ayında başlıyormuş. Mart'a kadar her yer böyle diyor Vera. Mart'a kadar bu kar dinmiyor gibi bir şey arkadaşlar. Ara ara çok yağıyor, ara ara az yağıyor. Genelde zemin böyle oluyor, kaygan oluyor. Ve tur otobüsün kalkacağı yere otobüse gelmeye karar verdik. Yaklaşık bir 10 dakika otobüs yolculuğumuz sürdü. Şimdi otobüsün kalkacağı durağa gidiyoruz. Vera burada yaşamasına rağmen hala buradaki binalar ilgi çekiyor. Çünkü kafanızı kaldığınız gibi bir sanat eseri görebiliyorsunuz burada. Şu caddeye 10 kere gelsem bile her defasında ilginç bir yapı görüyorum. Hani belki 50 defa yürürseniz arkadaşlar burada her seferinde farklı bir yapı göreceksiniz. Farklı bir sanat eseri göreceksiniz. Çünkü caddenin kalabalığından her şeyin farkına varamıyorsunuz. Şapka burada. Aferin. Teşekkür ederim. Davay. Hadi. Bu sabah güne 7.30'da başladık. Fakat hava 9.30'da aydınlandı. Ve 4.30'da hava kararacak arkadaşlar. Kışın Petersburg'da 7-7.5 saat gündüzü yaşıyoruz. Ardından full gece, full karanlık. Tabii insanlar bu gündüzü yaşayamamanın acısını yazın çıkarıyor burada Petersburg'da. Petersburg'da 2 ay boyunca hava sadece 1 saat kararıyor. Onun dışındaki 23 saat aydınlık burada hava. Hava kararmıyor. Böyle bir güzelliği var yazın. Henüz yazın gelemedim fakat en kısa zamanda yazın da burasını ziyaret etmek istiyorum. Çünkü yazın ve kışın arasında burada çok fark var. Kışın bir kere burada nehirler donuyor ve yazın da nehirler donmadığı için nehirde kayık turları devam ediyor. Kayık turları başlıyor. Birçok aktivite oluyor bu nehirlerde. Ve otobüsün kalkacağı alana geldik arkadaşlar. Buradan şehir tur otobüsü kalkış yapacak. Ve burası da Viborg arkadaşlar. Yine kanalımda Viborg videom var. Oraya da bakabilirsiniz.
Harika bir şehir. Tam Finlandiya sınırında bulunuyor. Ve otobüsü beklemeye başladık. Şehri gezeceğimiz otobüs burada arkadaşlar. Bununla gezeceğiz şehri. Bakalım içerisi nasıl? Bilet kontrolü sağlandı ve otobüse bindik. Tabii bu turun farklı tarzda otobüsleri de var. Fakat biz en ucuzunu tercih ettik. Vera bu turun biletini web sitesinden aldı. Kişi başı $5,5 ödedik bu tura. Bakalım verdiğimiz paraya değecek mi? İzleyip göreceğiz. Şoförün bulmacası bitti ve yola çıktık arkadaşlar. Abla da konuşmaya başladı. İsmini söyledi. Hoş geldiniz dedi. Ve turumuz başlıyor. Служение при закладке и строительстве Петербурга европейских сторон от двух берегов Невы. Ve abla Nevski Caddesi'nin tarihini anlatıyor. Buradaki en güzel restoranları söylüyor. En tarihi restoranları söylüyor. Bu şekilde turumuz başladı ve devam ediyor. Rusça bilmeyenler için çok bir anlamı olmayan bir tur aslında. Sadece görsel amaçlı kullanabilirsiniz. Rusça bilmiyorsanız, fakat Rusça biliyorsanız çok da bilgilendirici bir tur. Fontanka Nehri'ymiş arkadaşlar, geçtiğimiz nehir. Arkadaşlar otobüsümüz durdu. Karşıdaki geminin yanında durdu. Karşıdaki gemi de Aurora savaş gemisi. 20. yüzyıl boyunca Japonya-Rus savaşında kullanılmış bu gemi. Birkaç savaşta daha yer alıyor. Sovyet döneminde. Rusya için, Petersburg için önemli bir gemi. Şimdi onun yakınında bir 5 dakika dinlenme molası, daha doğrusu hava alma molası vereceğiz. Daha sonra gezmeye devam edeceğiz. Tabii şöyle bir şey var. Abla sürekli Rusça konuştuğu için ben pek bir şey anlamıyorum. Zaten amacımız çok da bir şey anlamak değildi. Şehri gezmekti sıcak bir şekilde. Otobüsle şehir gezimiz devam ediyor. Привет. Привет. Всем привет. Спасибо. Ve Aurora savaş gemisi karşıdaki. Burada da yerel kıyafetlerle fotoğraf çekiliyorlar. Спасибо. Фоточку на память. Нет, спасибо. Gördüğünüz gibi kocaman bir gemi. Gemiye giriş için ayrıca bir bilet almamız gerekiyormuş. Baktım yorumlardan, geminin içi de gayet güzelmiş. Gezen insanlar yazmış. Öyle şu anda turistik amaçlı kullanılıyor bu gemi. Tabii böyle otobüsler de var, şehir turu yapan. Ayrıca bu otobüslerle 2 günlük de bilet alabiliyorsunuz. Bir günlük de mesela istediğiniz yerde iniyorsunuz, sonra devam edebiliyorsunuz. 1800 rubleydi bir günlük fiyatı. Bu da yaklaşık $20'ya yakın diyebiliriz aslında. Ve tabii şoförümüz bulmacasına devam ediyor burada. 5 dakika hava aldık ve turumuza devam ediyoruz. Çok soğuk. Şimdi şehri gezmeye devam ediyoruz. Abla gene anlatmaya başladı bir şeyler. Ben de koltuğumda oturdum. Şehri geziyorum. А мы снова на Большой Дворянской для того, чтобы, двигаясь вперед, достичь... Ve otobüste iniş yaptık arkadaşlar. Abla bizi sopayla yönlendiriyor. Geldiğimiz yerde Peter'in ilk kalesi. Ordular ile dedi ve Peter'in ilk kalesine doğru yola çıktık arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu köprü de Petersburg'un ilk köprüsüymüş. Abla bize değerli bilgilerini paylaşıyor. Kılıcını çeker gibi. Like soldier. Nehrin bir kısmı donuk, bir kısmı açık. Açık olan yerde ördekler yüzüyor. Petro ve Pavel Kalesi, geldiğimiz kalenin ismi. Şu köprünün üzerindeki taşlar orijinal taşlarmış. Yani köprünün ilk yapıldığı taşlarmış. Fakat abla demiş ki burada birkaç tane taş eksik. İnsanlar bu taşları evine alıp götürmüşler. Ve Tavşan Adası, gittiğimiz yer ismi Tavşan Adası diye geçiyor. Petersburg'un aslında tarihi burada yazılmış. Petersburg'un başlangıcı burasıymış diyebiliriz. Bakın arkadaşlar, bahsettiğim taşlar bunlar, kayıplar.
İnsana taş çalmış buradan. Kalenin içine girdik. Gittiğim her ülkede bir kaleye girmiş bulunuyorum ister istemez. Abla öyle bir anlatıyor ki anlatış tarzında sanki bize bağırıyor, çağırıyor, kızıyor gibi hissediyorsunuz. Fakat normal anlatıyor aslında. Bakın. Крепость создавался как прообраз города. И поскольку Петербург вырос на болотах, Kalenin içinde aynı zamanda bir yaşam alanı varmış arkadaşlar. Kilisesinden tutun, restoranından tutun da her şeyine kadar bir yaşam alanıymış aslında zamanında burası. Abla ondan bahsediyormuş şimdi. Vera bana ara ara çeviri yapıyor. Şimdi abla kapının önünde durdu arkadaşlar. Kapının üstündeki figürleri anlatıyor. Çocuk figürlerini, heykelleri anlatıyor. İnşallah kaleye gireceğiz yakın zamanda. Burada da çocuklar kar çalıyor arkadaşlar. Evlerine kar götürüyor. Bakın Tavşan Adası demiştim. Adanın çoğu köşesinde böyle tavşan figürleri var. Yine durduk, hadi bakalım. Sola bakın diyor, tavşan diyor. Ve arkadaşlar karşımızda Petro ve Pavel Kilisesi. Petersburg'un en güzel kiliselerinden biriymiş bu da. Итак, друзья, подходите сюда, моя группа. Ve katedralin hemen karşısında da 1. Peter anıtı var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Şimdi diyeceksiniz bu adam uzaylı gibiymiş. Fakat gerçekten de böyleymiş arkadaşlar. Kısa boylu ve küçük bir kafası varmış. Birebir yapmışlar heykelini burada. 1. Peter'in. Шиется Санкт-Петербург. Я скажу, что и сегодня. Kale gezimizi bitirdik. Şimdi otobüse dönüyoruz. Kaledeki toplar hakkında konuştu ablamız. Kale içindeki toplar da bir şeyi haber vermek için kullanıyorlarmış zamanında. Mesela bir olay olduğunda bir top atışı yapıyorlarmış. Başka bir olay olduğunda 2 tane top atışı yapıyorlarmış. Bu şekilde halka bilgi veriyorlarmış. Bir şey olduğu gibilerinden öyle bir sistem varmış zamanında bu kalede. Biraz bana saçma geldi ama böyleymiş sistem. Geçen sefer geldiğimizde de burası çok kalabalıktı. Yine çok kalabalık arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi Rusya'da yerli turizm çok canlı. Rus turistler belli şehirlerden Petersburg'a geliyor. Buralarını tanıyor. Turlara katılıyor. Birçok müzeyi ziyaret ediyor. Zaten Petersburg bu konuda Rusya'da birinci. Gezilecek ve ziyaret edilecek yerler konusunda tarihi ve turistik açıdan çok değerli bir şehir. Birçok Rus turist de buralara gelip böyle turlara katılıyor arkadaşlar. Ve kaleyi gezdik arkadaşlar. Şimdi hanımefendi dedi çay kahve molası, tuvalet molası vereceğiz dedi. Daha sonra nereye gideceğiz bilmiyorum. Gezi gayet güzel geçiyor bu arada. Hiçbir sıkıntı yok. Sıkılmıyorsunuz kesinlikle. Karşıda Saint İshak Katedrali var arkadaşlar. Hemen onun yanında durduk. Ve böyle bir restoranda çay kahve molası vereceğiz. Ben restoran tarzı bir yer sanmıştım fakat hediyelik eşya dükkanıymış arkadaşlar bize getirdikleri yer. Hem tuvalet ihtiyacı için hem de ücretsiz çay var. Fakat Vera söyledi içerideki fiyatlar biraz yüksekmiş şehir merkezine göre. Şehir merkezindeki hediyelik eşya dükkanları daha ucuz dedi. Çünkü bunlar anlaşmalı iş yapıyor arkadaşlar. O yüzden bir şey almadık buradan. Şimdi çayımızı içiyoruz ücretsiz. Abla hem anlatıyor hem satıyor aslında. Buranın meşhur lezzetlerini gösteriyor. You can try. Okay. Шоколада и черной смородины. Рядом находится зефир Евгения Prens ve Николаевны prensesler Первой. bunları yiyormuş arkadaşlar zamanında. Здесь же марципан. Какой? Такие комнаты. Спасибо. Чайте, пожалуйста. Можете налить себе чай, кофе. Попробуйте, раскушайте. Marshmallow çok yakın tadı. Pasta gibi böyle. Молодец. Bir de küçüğünden deneyelim bakalım. Попробуйте, как это вкусно. Marsipan. Bu da helva gibi bir şey. Bizim güzel tadı var. Fiyatı da 1190 rubleymiş arkadaşlar. Küçücük bir şey. Bayağı pahalıymış. Ve molamız bitti arkadaşlar. Otobüse geri döndük. Şoförümüz de bulmacasına devam ediyordu. Şimdi yola çıkıyoruz. Так, друзья, никого не созданы и находятся на одной относительно Otobüsümüz tam Saint İshak Katedrali'nin karşısında durdu arkadaşlar. Burası meydan. Şuradan
Hangi İshak Katedrali'ni görebilirsiniz ve hemen arkasında parkı süslemişler. Böyle mükemmel bir manzara var. Birçok yılbaşı ağacı, ışıklı. İnsanlar buraya gelip fotoğraf çekiliyor bol bol. Vera'nın da ilk işi fotoğraf çekmek oldu zaten. Parkın içerisi dolu dolu, bakın. Geçen yıl geldiğimde katedralin şu tepesine çıkmıştık arkadaşlar. Merdivenle çıkılıyor. Ziyaret edebiliyorsunuz aynı zamanda. Ve oradan da şehrin manzarasını görebiliyorsunuz. Mükemmel bir manzarası var. Kesinlikle tavsiye ederim buraya gelirseniz. Doğu Ortodoks Kilisesi 19. yüzyılda Rus İmparatoru 1. Nikolay tarafından Dalmaçyalı Aziz İshak adına inşa edilmiş. Katedral olarak inşa edilen bu yapı 1917 yılında devrimin gerçekleşmesiyle dini değerlerini yitirmiş, müze olarak kullanılmaya başlanmış. Yaklaşık 400.000 metrekare alana inşa edilmiş bu katedral arkadaşlar. Petersburg'un en güzel katedrallerinden bir tanesi. Ve bu parkın olduğu yer aslında köprüymüş arkadaşlar. Altından nehir geçiyor. Şuradan başlıyor nehir, şurada bitiyor. Tam İshak Katedrali'nin karşısında. İsmi de Beyaz Köprü. Ve turumuzu bitirdik arkadaşlar. Ne kadar sürdü bu tur? Hemen bakıyorum. 2'den 5.30'a kadar 3 saat sürdü bu tur. Şimdi bizi aldıkları yere bıraktılar. Nevski Caddesi'nin başına. Biz de artık eve dönüyoruz. Biraz dinleneceğiz bugün. 3 gündür aralıksız geziyoruz burada. Bu gece kar yağışı yok burada ama belki başlar. Hafta sonu yine kalabalık. Hafta içi de kalabalıktır burası. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Владимирская. Поезд следует до станции Антонова. Döndük dolaştık, mahallemize geldik arkadaşlar. Burası bizim mahalle, bu taraflarda kalıyoruz. Şimdi karşıdaki markete gideceğiz. Bir şeyler alacağız. Hem gitmişken size alkol fiyatlarını göstereceğim. Bakalım Rusya'da alkol fiyatları nasılmış 2025 yılında. Hemen alkol reyonuna gidiyoruz ve fiyatları incelemeye başlıyoruz. Bizim Tuborg tarzında kutu biranın fiyatı 72.99 ruble, yaklaşık 25 Türk lirası arkadaşlar. Bir kutu Tuborg. Daha uygun fiyatlı bira isterseniz de Rus biraları var burada. Bu da tam tamına 20 TL. 4.7 alkol oranı. Guinness 249 ruble. İthal olduğu için tabii biraz yüksek. 86 Türk lirası yüksek dediğim rakam da bu. Korona var. 139-140 ruble koronanın fiyatı. Bu da 48 TL'ye tekamül ediyor arkadaşlar. Efes Pilsen'in fiyatı da 22 TL. Şöyle bir şişe Efes 22 Türk lirası arkadaşlar Rusya'da. 35 Türk lirasına da şöyle 1 litre bira alabilirsiniz. Weiss bira. Bu alkolsüzmüş. Alkollüsü de var %8. Bu da 36-37 TL. %8 alkollü 1 litre bira. Diğer tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Şaraplar var. Şarap fiyatları çok değişkenlik gösteriyor tabi burada. Şöyle bir şarabın fiyatı da 400 rubleymiş. Hemen Türk lirası karşılığına bakıyorum güncel kurla. Bu da 139 Türk lirası. Beyaz şarap isterseniz de 650 ruble, 235 lira. Böyle beyaz şarap alabilirsiniz burada. London Gin 1000 ruble, 350 Türk lirası arkadaşlar. 175-180 Türk lirasına da şöyle bir vodka alabiliyorsunuz. Şöyle bir viskinin fiyatı da 700 rubleymiş. Hemen bakıyorum 700 ruble karşılığına. Bu da 243 Türk lirası arkadaşlar. Rus vodkası var burada. 345-350 rubleye. Bu da 121 Türk lirası. Şöyle bir vodka. Alkol bedava burada arkadaşlar. Rusya'da alkol gerçekten bedava. 35 Türk lirasına, 25 Türk lirasına, 40 Türk lirasına bira alabiliyorsunuz. Biz de ev ihtiyaçlarımızı gideceğiz burada, ardından evimize gideceğiz. Yani sabah kahvaltıda bilini yapacağız. Rusya'nın meşhur yemeği. Aslında akıtma tarzında. Şöyle hazır bilinler var arkadaşlar. Bu da 30 Türk lirası. This is together. Ve kanalıma girdiğinizde bir videom var. Rusya market fiyatları başlığında. Diğer temel gıda maddelerinin fiyatlarına da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Rusya gerçekten bazı konularda çok daha ucuz ülkemize göre. Alım gücü de yüksek bu arada. Ve burada benim favori atıştırmalım var. Bu bir fındık aslında.
öyle çizikli oluyor. Yanında da şöyle bir alet veriyorlar arkadaşlar. Şu aletle şöyle içine sokuyorsunuz, anahtar gibi çeviriyorsunuz, açılıyor. Bu benim buradaki favori atıştırmalım. Mükemmel bir tadı var. Biraz da bundan alacağım şimdi. Market alışverişimizi yaptık. Ben 2 adet bira aldım. 1 adet alkolsüz bira aldı Vera. Kahvaltılık aldık. Akşam yemeği için birkaç parça bir şey aldık. Çantalarımız doldu ve tamamı 400 Türk lirası tuttu. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklayın. Kanalımda daha fazla Rusya videoları var. Onlara da göz atabilirsiniz. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Rusya'dan herkese sevgiler, selamlar.